Dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük depremi moment magnitüt ölçeğine göre 9,5 büyüklüğünde olan ve tamı tamına 10 dakika süren Büyük Şili depremi oldu. 1960 Valvadi depremi olarak da bilinen ve ardından gelen tsunami ile büyük bir hasara yol açan ülkede 1655 insan hayatını kaybetti, 3000 insan da yaralandı. Peki Şili bundan ders çıkardı mı? Gelin hep birlikte yakından bakalım. Ben Berkay Atlas. Yeni bir hikaye başlıyor. İnsanoğlu tarihi boyunca afetlerle mücadele etmiş, deprem, tsunami, volkan, sel, hortum gibi felaketlere karşı hayatta kalmaya çalışmıştır. Ciddi sonuçları olmayan küçük hasarlarla atlatılan sarsıntıların yanı sıra birkaç dakika içerisinde binlerce insanın hayatını kaybettiği doğal afetlerde yaşanmış durumda. Hikayemize konu olan depremin kurbanı bir Güney Amerika ülkesi olan Şili. Büyük Şili depremi ya da diğer bir adıyla Valvadi depremi, takvimler 22 Mayıs 1960'ı ve saatler 15:11'i gösterdiğinde 6 milyonluk nüfusa sahip ve Şili'nin yaklaşık 700 kilometre güneyinde kalan Valvadi şehrinin ansızı vurmuştu. Binlerce insanın bu ani yıkımla hayatını kaybettiği gün Şili, Richter skalasına göre tam 9,5 şiddetiyle sarsılmıştı. Dünyanın kayda geçen en büyük depremi olan Şili depremi ardından diğer bir felaketleri de beraberine getirmeye devam etti. Bilinen en güçlü atom bombasından tam 750 kat daha güçlü bir depremdi. Güney Amerika'da ve nüfusu 17,5 milyon olan Şili'nin başkenti Santiago'nun merkez üssü olduğu deprem, gerçekleşmeden bir gün önceden gelecek felaket konusunda adeta uyarıda bulunmuştu. Şiddeti 6 ila 8 arasında öncü depremler bir nevi bu akıl almaz doğal afetin geleceğini hissettirmişti. Gündüz saatinde başladığı için daha fazla can kaybı olmamasının yanı sıra yaklaşık 10 dakika boyunca devam eden büyük sarsıntılar sırasında tam 34 trilyon kilogram enerji açığa çıkmıştır ki Hiroşima'ya atılan bombanın 56 milyon kilogram enerjiye sahip olduğunu göz önüne aldığımızda bu dehşet verici bir boyuttu. Ülkemizde kaydedilen en büyük depremden 100 kat daha büyük bir deprem. 27 Aralık 1939'da Erzincan'da meydana gelen deprem 7,9 büyüklüğündeydi. Bu büyük depremde 30 bin civarında can kaybı yaşanmış ve 116.720 bina yıkılmıştı. Türkiye'nin büyük felaketlerinden biri olan ve Fas'ta tsunami'ye sebep olan bu depremin 100 katından daha büyük bir depremdi Şili depremi. Deprem ardından beklenmedik felaketleri de sürüklemeye devam etti. 9,5 şiddetindeki deprem şehirde 7 şiddetinde artçılar meydana getirerek hayatta kalmaya çalışan vatandaşları korkutmaya devam ederken depremden tam bir saat sonra Büyük Okyanus'ta bir tsunami meydana geldi. 7 katlı bir apartman boyutundaki dalgalar Hilo, Hawaii ve Güney Afrika'nın sahil bölgelerini tahrip etmiş, 191 kişinin ölümüne yol açmıştı. Tsunami o kadar şiddetliydi ki neredeyse depremde yaşanan can kaybı kadar can kaybına sebep olmuştu. Sarsıntıdan 2 gün sonra ise yanardağ patlaması yaşandı. Yeryüzündeki depremlerin %81'inin gerçekleştiği 1. Pasifik deprem kuşağında yer alan Şili'nin göller bölgesinde yer alan Cordon Bleu yanardağı tam 40 yıllık hareketsizliğin ardından aktifleşerek patlamıştı. Patlama sonucu 8 kilometre yüksekliğinde bir kül bulutu oluştu. Peki yaşanan felaket sonrası Şili'de geriye ne kaldı? Valvadia depremi 2 milyon insanı evsiz bıraktı, 3000 kişinin yaralanmasına sebep oldu, binlerce kişinin canını aldı. Ekonomisi madenciliğe bağlı olan Şili'de 550 milyon dolarda ekonomik hasar meydana geldi. Porto Mont'un %90'ı, Angol'un %82'si, Puerto Severda'nın ise tamamının yıkıldığı depreme şahit olan Şili, vatandaşlarının en büyük temennisi bir daha böylesine büyük bir felaket görmemek. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.